Selamünaleyküm. İnşallah çok çok iyisinizdir. Ben Sevda, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar video yayınlıyorum. Elhamdülillah. Ramazan ayını geçirdik inşallah. Rabbim yaptığımız bütün amellerimizi, bütün ibadetlerimizi kabul buyursun. Bayramımızı da kutladık çok şükür. Rabbim bir dahaki Ramazan'a kavuşmayı, hakkıyla ibadet etmeyi, eda etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Sağlık ve sıhhatle. Ramazan ayında biraz bir durgunluk geldi açıkçası. Çok fazla aktif olamadım. İnşallah Ramazan sonrası kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağım. Rabbim kolaylaştırsın. Kızların odasını bugün toparlıyorum. Dolaplarının içlerini silip tekrardan yerleştireceğim. Ayrılması gereken kıyafetlerini ayırmaya çalışacağım. Bugünkü işim bu. Siz bunları izlerken ben de Ramazan bayramı nasıl geçti, neler yaptık onlardan kısaca bahsetmeye çalışacağım size. Ramazan'ın ilk günü tabii ki aile büyüklerimizi ziyaret etmekle başladık. Eşim ve oğlum bayram namazına gittiler, geldiler. Çekirdek ailemiz içerisinde küçük bir bayramlaşmanın arkasından kayınvalidemin evine gittik. Onunla beraber bayramlaştık. Güzelce kahvaltımızı yaptık orada. Kayınvalidemin arkadaşı geldi. Onunla da bayramlaştık ve daha sonra bizim bayramımız bitti. Tabii ki şaka yapıyorum. Hani bayramımız bitmedi ama öyle burada pek akrabamız yok. Sonra asıl bizim bayramımız başladı diyebilirim. Bayram pazar gününe denk geldiği için elhamdülillah herkes evdeydi. O bakımdan sıkıntı olmadı. Genelde bayram haftası içine denk geldiği zaman çocuklar okula gönderilmez. Eşim çalışmaz o zaman. Ama pazar gününe denk geldi. Herkes evdeydi. O bakımdan bir sıkıntı olmadı çok şükür. Bayramla ilgili planladığımız programlarımızı gerçekleştirdik. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum, onları anlatmak istiyorum. Bayramın birinci günü gençler için bir bayram etkinliği, bayram şenliği düzenledik. Sağ olsun bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım evinin bahçesini açtı ve bütün organizasyonu birkaç arkadaşıyla beraber üstlendi sağ olsun. Çok güzel vakit geçirdiler gençlerimiz. Çok memnun ayrıldıklarını dile getirdiler. Tabii bu da bizi mutlu etti. Ertesi gün pazartesi olduğu için haliyle burası da tatil olmadığı için çocuklar okula, eşler de işe başladı ve biz normal günümüze dönmüş olduk. Burada her bölgede farklılık gösterse de çarşamba günleri ilkokullar için genelde okul yok. O yüzden biz de arkadaşlarla yine büyükler, yetişkinler olarak bir bayram şenliği düzenlemek istedik. Ve onu da çarşamba günü çocukların okulun olmadığı bir güne denk getirmeye çalıştık. Ve yaklaşık 60-70 tane yetişkinin olduğu ve onlarca çocuğun olduğu yaklaşık 100 kişilik bir bayram şenliği organize ettik. Elhamdülillah çok güzel geçti. Bayram bizim için bir mükafat. Rabbimizin bize verdiği bir mükafattır. Ramazan boyunca yaptığımız ibadetler, dualar ve iyilikler bizlere ahirette büyük bir mükafat olarak geri dönecek inşallah. Bayramda işte bu mükafatın bir neşesi, sevinç günü olarak Rabbim dünyada da bize böyle bir gün hediye etmiş elhamdülillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramın birlik ve beraberliği pekiştiren özel bir gün olduğuna dair hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Bu Davud'da geçen. Bayram günleri yeme, içme ve Allah'ı zikretme günleridir buyuruyor Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi Ramazan'ı biz aç kalmak olarak değil de sabrımızı, irademizi ve imanımızı güçlendirecek bir vesile olarak nasıl düşünüyor idiysek, Ramazan bayramında da
Sadece böyle yemek, içmek, gezmek olarak düşünmememiz gerekiyor. Ramazan bayramı gönülleri yumuşatma, dargınlıkları kaldırma, kardeşlik bağlarını güçlendirme günü olarak da düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden o günde büyüklerimizi ziyaret etmeliyiz. Yetim ve kimsesizleri ziyaret edebiliriz. Huzur evlerini ziyaret edebiliriz. Muhtaç sahibi insanlara yardım elimizi uzatabiliriz inşallah. Bayram bunların yanında paylaşmanın da adıdır. Paylaşma demişken Ramazan ayında da zekatlarımızı vermeye gayret edelim. Rabbim bir sevaba 10 sevap yazarken Ramazan ayında daha fazla kat kat yazıyor. O yüzden bu sevabı da farz olan zekat ibadetini de gerçekleştirerek kat ve kat sevap kazanmış olalım inşallah. Tabi Ramazan geçti. Artık bağlı olan büyük şeytanlar serbest. Yine bizlere musallat olmaya devam edecekler. İnşallah biz nefsimize ve şeytana uymayarak Ramazan ayının bereketini hayatımızın her anına yaymaya çalışalım. Kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı yıl boyunca devam ettirmeye çalışalım inşallah. İnşallah sizlerin de Ramazan ayı çok iyi geçmiştir. Bayramınız çok güzel geçmiştir. Umarım küs olduklarınızla barışmış, sevdiklerinizle güzel vakit geçirmişsinizdir. Rabbim dediğim gibi hepimize sağlıklı, sıhhatle bir dahaki bayrama, Ramazan'a yetişmeyi nasip eylesin. Ramazan'ı hakkıyla idrak edip hakkıyla yaşayanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Ramazan ayının ardından da Şevval ayı geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval'den 6 gün eklerse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Müslim'de geçen hadis-i şerifinde böyle buyuruyor. İnşallah Şevval ayı içerisinde de 6 günü oruç tutarak gereken sevabı kazanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Ramazan bayramının 1. günü ve Kurban bayramının ilk 4 günü oruç tutmak mekruhtur. Bayramlar dedik, Müslümanlar için gerçekten de bir şenlik, Allah'ın bir hediyesi dedik. Bayramları da çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bununla alakalı da aslında bayramlar bize küslüklerin bitmesi, akrabalarımızla olan ilişkilerimizin kuvvetlendirebilmemiz için önemli bir fırsat. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Nisa suresinin 1. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini meydana getiren ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden sakının. İsmi üzerine Allah'ın adına birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan sakının ve akrabalık bağlarını koparmaktan da sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Buradaki ayette akrabalık bağlarına da çok dikkat etmemiz gerektiğini Rabbimiz bize buyuruyor. Bir hadiste sahabelerden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna gelerek cennete girmek için ne yapılması gerektiğini soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bunun için öncelikle Allah'a ibadet edip ona şirk koşmamak, namazı kılıp zekat vermek ve akrabayı korumak ve gözetmek gerektiğini söyler. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akrabaya yardım etmenin sevabı 2 kattır. Biri yakınlarını kollayıp gözetme sevabı, diğeri de sadaka verme sevabıdır. Bu da yine Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif.
Buhari'de geçen diğer bir hadiste de akrabasının yaptığı iyiliğe aynı ile karşılık veren onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten kişi kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir diye buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Artık hepimiz yalnızlaşmaya başladık. Akrabalarımızı aramaz sormaz olduk. Teyzemizden, halamızdan haberimiz olmaz oldu. Sadece çekirdek ailemize odaklandık. Eşimiz, çocuğumuz dedik, başka bir akrabamızı ne aradık ne de sorduk pozisyonuna geldik. Bu durum bizim dinimize ters bir durum. Oysa bizim dinimiz bizi birlik, beraberlik olmaya, ümmet olmaya çağıran bir dindir. Oysa birbirimizi korumamız, kollamamız sadece maddi değil, aynı zamanda manevi de. Bir arayıp sormamız, bir nasılsın dememiz, bir tebessüm etmemiz. Bunlar da yani bağlarımızı güçlendirecek, kuvvetlendirecek şeyler. Bunlar da birer sıla-i rahimdir aslında. Rabbimiz Nisa suresinde yine anne babadan sonra akrabayı gözetmemizi bize emrediyor. Bu bayram vesilesiyle küskün olduğunuz, dargın olduğunuz veya uzun zamandır görüşmediğiniz, aramadığımız, sormadığımız akrabalarımızı arayalım. Selam verelim. Bir hal hatır soralım. Bir ziyaret edelim. Aradaki kırgınlıkları kaldıralım. Bunun için biraz çaba harcayalım. Eğer siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği emre uyarsanız Allah da sizin gönlünüze, kalbinize ferahlık verecek. O sıkıntılarınızı giderecektir biiznillah. Zaten biliyor musunuz, bir insanla küs olmak, yani dargın olmak sizin üzerinize, yani küs olan insanların üzerine yük oluyor. Hep beyninizin bir kenarında o sıkıntı hep var oluyor. Ama bir gidip konuyu konuşsanız, belki de çoğu zaman aslında bir derler ya hani ceviz kabuğunu doldurmayacak kadar problemlerle insanlar birbirine darılıyor, küsüyor. Bazen da hani yine atasözümüz var ya, dağa küsmüş dağın haberi yok. Bunun gibi yani belki de hiç yanlış anlaşılmalar dolayısıyla karşılıklı küsüşmeler oluyor. Bunları engellemenin en güzel yolu illaki konuşmak. Yani mutlaka sıkıntılarınızı, dertlerinizi birbirimizi kırmadan, dökmeden konuşmaya, derdimizi anlatmaya çalışalım. Bazı insanlarda tabii ki anlaşmamazlık olabilir. Bu akraba olabilir. Anne kız arasında bile hani hep söyleriz ya, anne kız bile yeri geliyor ki tartışıyor, anlaşamıyor. Yani olabilir. Hepimiz insanız. Hepimiz farklı karakterlerdeyiz. Anlaşamayabiliriz. Ama küs olmamıza, birbirimizi incitmemize, kırmamıza gerek yok. Selamı kesmeden, çok sık görüşmeden birbirimizi gönüllerine alabiliriz. İnanın o ilk adımı siz atsanız, böyle gönlünüz bir kuş tüyü gibi hafifleyecek. Sadece o ilk adımı atmak önemli olan. Onu attıktan sonra gerisi gelecektir Allah'ın izniyle. Rabbim bizleri akrabalık bağlarını koparmayan, gönülleri kırmayan kullarından eylesin. Sıla-i rahim yapan, birbirini koruyan, kollayan ümmet eylesin inşallah. Evet, bugünlük de böyle. İnşallah faydalı olmuştur yine videom. Ben de işlerimin çoğunu hallettim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İnşallah bu hafta ve bu haftadan sonra artık videolarımı sıklaştırmaya çalışacağım. Biraz Ramazan temposu ağır geçti, farkındayım. Ama onu da mazur göreceğinize inanıyorum inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun.
Esselamualeyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu dolabımızın kapağı. Bu ayna. Eşim şuraya yapmaya çalıştı. Alçı falan koydu ama maalesef alçı da tutmadı. Alçıyla tekrar vidaladı. Bakalım oraya başka bir şey bulmaya çalışacak. Aynı şekilde burası da öyle oldu. Tutmadı. Kırıldı yani. Bakalım. Oraya bir çare bulacak inşallah. Evet, odayı temizledim. Her yeri şöyle sildim. Dolapların içini falan düzenledim. Bugünlük burası bu kadar. Bakalım ne kadar dayanacak.